Özelliklerini hatırlatmıştık. Şu noktaya tekrar girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Çok kullanılan bir silah, çok yaygın bir silah Amerika Birleşik Devletleri'nde. 991 milimetre uzunluğunda 2,97 kilogram ağırlığındaki tüfeğin etkili menzili 457 metre. Yani 457 metrelik bir alanda etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Diğer şeye geçelim, sayfasına geçelim. Nedir bu AR-15, bu saldırının gerçekleştiği AR-15 silahı? 16 milyon kişinin en az birinde AR-15 bulunduğu anlamına geliyor çünkü. Ve diğer sayfaya bakarsak devamında da şey var tabii ki. Arkadaşlarımız da diğer sayfaya getirirlerse. Hemen şöyle konuşalım. Yüksek hızda mermi ateşleme özelliğine Yüksek hızda mermi ateşleme özelliğine sahip bir silah ve bu silahtan çıkan mermiler organları bir anda yok edebilecek kadar yoğun bir şok dalgasıyla hedefe isabet ediyor. Bu konuyla ilgili özel olarak sormak istediğim bir soru var. Çünkü Donald Trump'ın fotoğraflarını gördüğümüzde dikkatimi çeken bir detay var. Şu madde üzerinden bir soru soracağım. 6 futbol sahası kadar mesafeyi 1 saniyede kat edebiliyor. Görgü tanıkları silahın ateşlendikten sonra havai fişek ya da kükreme gibi yüksek bir ses çıkardığını ifade ediyor. Böyle çok ciddi bir ses duyulmadı ama yine de bir silah sesi duyuldu. Tak 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 diye sesler Duyuldu. geldi. Öyle kükreme kadar bilmiyorum. Yani şöyle açık alanda olduğu için o sesi biz çok fazla duymadık benim anladığım kadarıyla. Tekrar geçmişe dönersek işte Kartal Demirhan, Turgut Özal suikastinde o sesi salonda olduğumuz için çok net duymuştuk. Burada boş bir alanda 6 futbol saati kadar mesafe diyor. Bu burada mesela 130 metre gibi bir mesafeden bahsediyoruz ki bu tek bir futbol sahası mesafesi zannediyor. Orada 5 ila 8 kurşunun atıldığı söyleniyor. Yani bir şarjörün yarısı kadarını boşaltmış gibi bir görüntü var. Yani 10 alsa bu da tekli atışta değil çoklu atışta olduğu görünüyor ki hocam benden daha iyi bilir benim anladığım kadarıyla. Burada var yani bayağı bir süre verilmiş suikastçiye karşı tarafa zayiatı vermesi açısından buradaki o kişi Trump tabii ki. Ekrana veremediğimiz bir görüntü tabii Trump'ın kulağının yaralı bir hali. Tabii. Fakat biz bu fotoğrafı gördük. Sosyal medyada da çoğu izleyicimiz görmüştür. Kemal Bey siz de görmüşsünüzdür. Şimdi hep bir efsanedir aslında bir gerçek. Hep G3 mermisi üzerinden bir benzetme yapılır ya. G3 mermisi işte isabet ettiğinde o kişinin vücudunda artık isabet eden kişinin vücudunda çok ciddi bir hasar oluşturduğuna ilişkin. Bilmiyorum aynı seviye mi sizden dinlemek isterim. Şayet ki aynı seviyedeyse, aynı noktadaysa biz Trump'ın kulağında yani gayet net bir şekilde Trump'ın kulağını görebiliyoruz. Net bir şekilde sadece bir yara görüyoruz o noktada. Çünkü sıyırdı geçti. Sıyırdı geçti. Ama eğer yani organları bir anda yok edebilecek kadar... Buradan boyun kökünden girseydi kurtarma şansı organları yok edebilecek kadar şiddetli bir mermiden, bir silahtan bahsediyorsak sizce bu mantıklı mı? Önce şunu söyleyeyim, atış konusunda biliyorsunuz Kennedy suikastinde 5 mermiyi 5-6 saniye süresince atmıştı suikastçı ve FBI bunu denedi daha sonra. Aynı süre içerisinde 5-6 mermiyi atamadılar. Yani suikastçı çok profesyonel bir suikastçıydı. Şimdi buraya baktığımız zaman bu AR-10'la başladı bu hikaye. 1956'da biliyorsunuz üretilme başlandı ve AR-15'e evrildi. Colt firması aldı bu silahın patentini. AR-15 79'da patentli olduğu için üretimi durduruldu. Fakat AR-15 sivil maksatlı üretildiği için bir kod haline geldi. Bunu değiştirdiler, bir şeyler monte ettiler, bir şeyler aparatlar eklediler filan. Fakat burada kritik olan şey şu. Bir silahta yiv ya da set varsa eğer, yani mermi dönerek namlunun içerisinden çıkıyorsa yüksek hızla çıkar, uzun mesafe kat eder ve girdiği yerde 1 santim delik açar, çıktığı yerde 7 santimlik bir delik bırakır. Dolayısıyla iç organları parçalayarak, dönerek gittiği için çekirdek uçta. Ama yiv ve set yoksa, yani derin yarıklar yoksa şeyin içerisinde, namlunun içerisinde dümdüz gider. Mesela Keleşnikov yivsiz setsizdir bazı modelleri. Dümdüz gider, 1 santim girer, 1 santim çıkış yapar. Çok organlara parçalayıcı etki yaratmaz. G3 mesela yiv set vardır, 7 santim çıkartır. Çıktığı yerde boşluk bırakır. Şimdi bu AR-15 sivil model çok fazla şeyi var, fraksiyonu var. Çok değişik modelleri var fakat tip olarak AR-15 olarak geçiyor. Bu yarı otomatik bir silah. Yani tek tek tetiğe basmanız gerekiyor.
AR-16 versiyonu otomatik. Tetiğe bir kez bastığınızda bütün mermiler aynı anda çıkabilir peş peşe. Tek tek tetiğe basarak tek tek nişan alıp hedef gözeterek atmış gibi duruyor. Ama silahın içindeki hangi versiyon, yani yiv ve set var mı bilmiyorum. Yiv set varsa dönerek gider. Gittiği yerdeki çapla çıktığı yerdeki çap arasında çok büyük fark bırakır. Ve vücut içerisinde Ya o döndüğü şekilde için ise şayet Şöyle Trump'ın bir şey var. kulağının o halde kalmasının Orada da mümkünatı şöyle yok bir diyorsun. durum var hocam. Yani tam böyle doğrulanmasa da bir kurşunun da işte Trump'ın vücuduna geldi, fakat yelek sayesinde kurtulduğu iddiası da şu anda Var. Ciddi var. iddia bu Yani arada ciddi yani. bir iddia olarak karşımıza çıkıyor. Yani kafasının dışında vücuduna da şey yaptığı, hedef aldığı söyleniyor. Yani onu da söylemek lazım. Devam edelim hocam. Yani vücuda isabet eden mermi eğer önünde bir engelle karşılaşırsa ya saptanır kalır ya da çarpıp yere düşer. Çekirdek bulundu mu tabii ona bakmak gerekiyor. Fakat burada etkili mesafe 200'dür bu silahların. Dürbün takarsanız 400'e çıkar mesafesi. Biraz önce ifade edildiği gibi. Dolayısıyla bir suikast silahı mıdır? Evet, bir suikast silahıdır. Çünkü ya da 200 metre mesafe bile olsa en azından etkili mesafesi öldürücü etki yaratır. Özellikle omuz üstü, yani baş kısmında herhangi bir noktaya temas ettiğinde kafatasına doğrudan ölüme sebep olacak bir yaralanmaya yol açar. Kulağa isabet etmesi şöyle, sıyırmış anlamı çıkıyor burada. Sıyırma, eğer baş hedefine doğru nişan almışsanız suikastçı olarak kaçırma şansınız çok yüksek. Ama omuz altı, yani gövdeye doğru nişan aldığınızda daha geniş bir alana nişan almışsınız demektir. Öldürmezsiniz ama vurma şansınız artar. Yani şunu demek istiyorum. Eğer öldürmeme maksatlı atış yapsaydı gövdeye, biraz önce söylediniz, bir tane isabet etmiş ama tesadüf de olabilir. Gövdeye atarsınız, ölüm şansı düşer. Ama omuz üstü bir hedefe attığınız andan itibaren siz kat'i bir ölüm beklentisi içerisindesinizdir. Yani Yoksa burada Lasin- hocam söylediklerinizden şunu da anlıyorum ben. Burada hani Trump bunu kendine yaptırdı mı söylemi üzerinden konuşursak, iddiası üzerinden konuşursak, Ben bu iddia üzerinden sordum. Buraya gelecektim. sizin söylediklerinizden benim anladığım kadarıyla öldürme amaçlı olduğunu düşünürsek bu tez çürümüş görünüyor, Evet. sizin sözlerinizden benim anladığım kadarıyla. Aynı kanaatteyim. Ben teknik olarak ifade ettim daha doğrusu. Biliyorsunuz ilk mermi nereye gittiğini bilmiyoruz. İkinci mermi kulağa isabet ediyor. Geri kalan 3 numaralı, 4 ve 5 numaralı mermilerden bir tanesi belki gövdeye isabet etmiş olabilir. Yalnız videoyu izlediğimiz zaman suikastçının bir telaş içerisinde olduğunu fark ediyoruz. Yani çok profesyonel bir kişi Peki. olmuş olsaydı bir şekilde daha soğukkanlı, daha gizli, daha örtülü, daha kamufle olmuş ve tek tek atıp bir sonraki, mesela attınız, beklemeniz gerekiyor karşı taraftaki etkiyi. Ona göre ikinci merminizi kullanmanız lazım. Çok beklemeksizin 5 mermiyi peş peşe atmış gibi duruyor. Bir panik var gibi sanki.